Merhaba arkadaşlar. İnsanın eli ve insan dilinin kökeni gibi konular tartışıldığında beyin konusu her zaman bir rol oynamaya devam ediyor. Bu videolar dizisinde zaman zaman beyin konusuna etraflı biçimde değinmek zorunda kaldım. Çünkü gerek dilin ortaya çıkması, gerek insanın hayvanlardan ayırt edilmesi bakımından tartışmalar sırasında sık sık gündeme gelen en önemli başlıklardan birisi beyin konusu oluyor. Ve insan beyninin aslında evrimsel süreçte özel ve yeni bir aşamaya tekabül ettiği, insan beyninde meydana gelen ne olduklarını, nasıl gerçekleştikleri bilinmese de insan beynindeki çok önemli bazı değişikliklerin insan türünü diğer hayvanlardan ayrı kılan özelliklerin temelinde yer aldığı iddiası gündemden bir türlü düşmüyor. Örneğin üniversitelerde bile bugün gerek dil bilimi eğitimi veren fakültelerde gerek biyolojiyle ilgili değişik alanların söz konusu olduğu, hatta psikoloji, sosyoloji, insan bilimlerinin değişik alanlarıyla ilgili konularda hep insan ve insan dili söz konusu olduğunda konular dönüp dolaşıp insan beynine, insan beyninde nedeni ve nasıl bilinmeyen bir takım olağanüstü gelişmelerin sonucu olarak işte tarihin ya da evrimsel sürecin belli bir noktasında insanın hayvanlardan hızla ayrışmaya başladığı ve insanın evriminin bu sayede bugünkü durumuna geldiği söyleniyor. Biliyorsunuz ben videolar dizisi boyunca bu görüşe şiddetle karşı çıktım ve karşı çıkma nedenlerimi ayrıntılı biçimde anlatmaya çalıştım. Şimdi bazı arkadaşlar benim bu karşı çıkışımı ve anlatımımı aslında benim felsefi olarak duruşuma, bir tercihime ya da benim de ön yargılarıma dayandığını düşünüyorlar. Oysa ki biliyorsunuz ben bu videolarda genel olarak evrim ağırlıklı olarak bir takım konuları ele alıyor olsak da bir biyolog olmadığımı sık sık vurguluyorum. Yani ben ne bir biyoloğum, ne primatoloğum, ne paleontoloğum. Yani burada ele aldığımız ve uzun uzun tartıştığımız değişik bilim alanları ile ilgili bir takım sonuçlardan hareketle görüşlerimi ortaya koymaya çalışıyorum ama ben genel olarak bilim dünyasının ilgili bilim alanlarında ulaşılmış en son bilimsel sonuçları bugün için geçerli olarak kabul edilen, kanıtlanmış ve doğru kabul edilen görüşleri ele alarak bunlardan hareketle konuları anlatmaya ve bu arada kendi yorumlarımı katmaya çalışıyorum. Şimdi insanın evriminde beynin bu kadar merkezi bir rolünün olmadığını, insanı ve insan dilinin kökenini açıklamaya çalışırken beyinden yola çıkmamamız gerektiğini söylerken kuşkusuz ben günümüzdeki bir takım bilimsel buluşlara dayanıyorum. Yani bilimlerin ulaşmış oldukları sonuçlardan hareketle bunu söylüyorum. Örneğin yakın döneme kadar insan beynini hayvanlardan ayırt edecek sayısız özellik arandı. Bu konuda çok girişimler oldu. İlk başlarda insan beynindeki bazı bölümlerin hayvan beyinlerinde bulunmadığı, işte insan beyninin bu bakımdan benzersiz olduğu söylendi ama sonuçta anatomik çalışmalar ve biyolojinin ilgili dallarında yapılan çalışmalar bu konuda kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde insan beyninin diyelim bize en yakın primatlarla, şempanzeler ya da gorillerle onların beyinleriyle arasında fizyolojik, genetik, biyolojik açılardan hiçbir fark olmadığını somut biçimde ortaya koydu. Yani bizim beynimizde olup da onların beyninde olmayan hiçbir bölüm yok. Yani onların beyni nasıl işliyorsa bizim beynimiz de aynı işliyor. İle beyinler arasında bu anlamda bir fark bulmak mümkün değil. Şimdi durum böyle olunca beynin bilinmeyen bazı özelliklerin işin içinde olduğu varsayımından hareketle başka ayırt etme çabaları içerisine girildi. Örneğin beyinlerin karşılaştırılması yapıldı. Şimdi karşılaştırma yapıldığında işte insanın vücuduna oranla en büyük beyne sahip olduğu iddiaları ortaya atıldı ama kısa bir süre sonra vücut oranına göre beyni daha büyük hayvanların olduğu ortaya çıktı. Örneğin bazı fare türlerinde falan durum budur, yani farenin beyni vücuduna oranla çok daha büyüktür. Kısacası
Bu türden karşılaştırmaların bir maddi temelinin olmadığı ortaya çıkıldı. Yani biyolojik, anatomik açıdan insan beyniyle en yakın primatlar arasındaki beyin arasında anlamlı bir fark bulmak mümkün olmadı. Şimdi durum böyle olunca bu sefer insan beyninin işleyişinde bir takım dokularda, örneğin nöronlarda, nöronlara yardımcı beyinde bulunan, sinir sisteminde bulunan bazı değişik hücrelerin, işte değişik yapıların, örneğin glia hücrelerinin, Purkinje hücrelerinin, astorsitlerin böyle bir takım farklı yapı ve özelliklerin insan beyninde farklı olduğu gibi bir çabaya girildi. Fakat bu çabaya girilmesi konuyu karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Çünkü evrimin bazı temel ilkeleri var. Evrimde hiçbir şey boşluktan gelişmiyor. Evrimsel süreçteki organ yapı düzeneklerinin hepsi, dokular, hücreler içerisindeki yapılar önceki yapıların devamı olarak gelişiyor ama süreç içerisinde bu devamlılık yeni özelliklerle bambaşka boyutlara gidebiliyor. Yani basit bir örnek olarak, örneğin diyelim farelerde hipokampus diye bir beyin bölümü var. Bizde de var. Farelerde hipokampus esas olarak yön bulma ve mekan tespit etme ile ilgili görevler üstlenmiş bir yapı. Kuşkusuz bizde de hipokampusun bu rolü var. Fakat ileri yapılan çalışmalar hipokampusun insan beyninde aynı zamanda değişik fikirleri birbirine bağlama ve hafıza ile ilgili çok önemli rollerinin de olduğunu ortaya koyuyor. Peki bu bir çelişki mi oluşturuyor? Hayır. Bu evrimsel süreçte bazı organ ve yapıların daha üst türlerde farklı görevler elde etmesi süreciyle yakından ilgili bir durum. Yani bunun daha önceki videolarda bunun başka örneklerinden de sık sık söz etmiştim. Örneğin balıkların yüzme baloncuğu daha sonra memelilerde, örneğin işte omurgalılarda akciğerlere dönüşüyor. Yine balıkların solungaçları ve solungaçlarının yerleştiği kanallar memeliler kulak kanallarına dönüşmüştü. Bunun gibi sayısız örnek vermek mümkün. Yani kısacası organlar, yapılar, türler arasında evrimsel süreçte başkalaşarak yeni görevler üstlenerek farklı noktalara giriyorlar. Şimdi bu açıdan baktığımızda yani insan beynindeki yapıların diğer hayvanlardaki yapılardan, dokulardan, hücrelerden farklılıklarını böylesi ayrıntılarda aramak boşuna bir çaba. Çünkü beynin bir bütün olarak nasıl işlediği, nasıl çalıştığı tam olarak bilinmediği sürece bu farklılıkların öze ilişkin, yani insanı hayvandan ayırt etmeye ilişkin temel bir farklılık olup olmadığını bilmemiz mümkün değil. Yani bunu örneğin genler açısından da söyleyebiliriz. Yani bir dönem örneğin dil geni olarak işte çok gürültüsü çıkarılan FOXP2 diye bir gen vardı. Bu genin işte insanda dil yeteneğinin ortaya çıktığı falan söyleniyordu. Ama daha sonra yapılan çalışmalar bu FOXP2 geninin başka hayvanlarda da farklı biçimlerde de olsa bulunduğunu, başına bu genle dil gibi bir bütünsel faaliyetin açıklanamayacağı açığa çıkmış oldu. İnsan beynini hayvan beyinlerinden ayırt etmeye yönelik bu biyolojik, anatomik, genetik çalışmalarla ilgili girişimlerin anlamlı bir sonuç üretmemesine bakarak ben bu insan beynini ayrı bir yere koymanın bu anlamıyla mümkün olmadığını söyledim. İnsan beyniyle hayvan beynini birbirinden ayırt etmeye yönelik çabalar genetik bilimdeki ve nörolojideki bir takım başka çalışmaların sonucu olarak bir kez daha boşa çıkar. İnsanla hiçbir ilgisi bulunmayan sölenterler dediğimiz, yani en basit hayvanlar grubundan işte hidraların, deniz anaların, medusaların falan bulunduğu bir grup var. Şimdi bu grupla ilgili yapılan çalışmalarda sinir iletimlerinin ve nöronların çalışmasıyla ilgili mekanizmaların insandaki mekanizma birebir aynı olduğu ortaya çıktı. Yani örneğin bu konuyla ilgili olarak daha önce de adından söz etmiştim. Eric Kandel diye ünlü bir Avusturya kökenli Amerikalı nörolog var. Nörolog ve araştırmacı. Nitekim bu
bilim insanı yaptığı çalışmalarla Nobel ödülü kazanmış durumda. Bu konuda birçok kitabı var, Türkçe'ye de çevrilmiş. Eğer onun kitaplarını okursanız göreceksiniz. Yani bir deniz anasının, bir meduzanın, bir salyangoz gibi canlıların e, beyinlerindeki beyinlerdeki bilgi iletim mekanizmasıyla insan beynindeki bilgi iletim mekanizmasının her şeyi aynı. Yani bu tip çalışmalara bakıldığı zaman insan beynindeki bilginin iletilme yolları ve mekanizmalarıyla en basit bir deniz salyangozunun ya da bir deniz anasının bilgiyi iletme yolları ve yöntemlerinin aynı olduğunu görünce insan şaşırmadan edemiyor ama evrimin işleyişine ve doğasına baktığımızda da burada da bir gariplik yok. Yani çünkü temel mekanizmaların aynı olmasını biz başka yapılarda da görüyoruz. Yani örneğin solunumla ilgili temel hücre içinde meydana gelen faaliyetler bakterilerle bizde farklı değil. En basit hayvanlarda bile ürenin yapılması, işte adenin trifosfat dediğimiz enerji kaynağının vücutta üretilmesi, kuşkusuz farklı, birbirinden çok farklı canlı türlerinde farklı biçimlerde gelişmiş olsa da sonuçta bunun kimyasal reaksiyonu, süreçleri ve mekanizmaları, kullanılan enzimler, katalizörler hepsi ortak. Yani kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Beyin açısından insanı hayvanlardan ayırt eden hiçbir özellik, yapı, bölüm, altyapı hiçbir şey yok. İnsan dilinin kökeni bakımından beyni merkeze koyan anlayışların doğru olmadığını söylemekte bir beis yok. Yani bir felsefeci olarak bilimsel sonuçlara uygun bu sonucu aktarmış olmam bir eksikliğe tekabül etmiyor. Kaldı ki değişik bilim alanlarında son 10 yıllarda gelişmiş bazı bulgular benim bu söylediğimi ayrıyeten kanıtlayan durumda. Yani geçmişte örneğin insanların diğer primatlardan ayrılmaları esas olarak gene büyük beynine bağlanıyordu ve büyük beynin olması da alet yapımının zorunlu bir sonucu ve dolayısıyla büyük beyinleri geliştirdikten sonra insanın alet yaparak hayvanlar dünyasından çıktığı söyleniyordu. Oysa ki daha sonra yapılan paleoantropolojik bulgular bize şunu gösterdi. Örneğin bazı hominin türler, yani insanın ilk ata türlerinden bazıları neredeyse 3-3,5 milyon yıl önce ilk taş aletleri üretmiş olmalarına rağmen bunların beyinleri 350-400 santimetre küptü. Yani bugünkü şempanze ve birçok maymunların beyin kapasitesiyle aynıydı. Bu sonuç ortaya çıkınca beyine ağırlık verenler büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Biliyorsunuz daha sonra bu konuyla ilgili başka örnekler de verdim. Örneğin Gürcistan'da Dmanisi mağaralarında bulunan Dmanisi çocuğunun süt dişlerini üzerine yapılan bir çalışmanın büyük beyin hipotezini çürüttüğünü ve bu Dmanisi çocuğunun süt dişlerini uzun süre kullandığını, yani çocukluk süresinin çok uzun olduğunu ve çok uzun olduğu için de büyük beyinli olması gerektiğini düşünen bilim insanlarının sonuçta yanıldıklarını anladıklarını söylemiştim. Neden? Çünkü beyin çok vücudun enerjisinin 1/5'ini harcayan pahalı, masraflı bir organ. Bu kadar pahalı ve masraflı bir organı uzun süre, yani 15, 16, 17 yıl bir insan yavrusunun büyümesi için uzun bir süreç geçtiğine göre demek ki bu maliyeti karşılayabilmek için büyük beyinlerin evrimleşmiş olması gerekiyor diye düşünülüyordu. Oysa ki Dmanisi çocuğu ve daha sonra Afrika'da bulunan başka örneklerden de söz etmiştim. Nakatome çocuğu gibi. Bu örnekler bize aslında uzun çocukluk döneminin büyük beyinle bir ilgisinin olmadığını, büyük beyni olmayan, yani 500-600 santimetre küplük beyinlerle bile bazı hominin türlerde çok uzun çocukluk süresinin evrimleşmiş olduğunun ortaya çıktığını söylemiştim. Bu kısa örneklerden anlaşılabileceği gibi benim insanın evriminde ve dilin ortaya çıkmasında
beyni merkeze alan anlayışı eleştirmem yalnızca benim bir kafamda kurguladığım bir teori ya da benim bir felsefi tercihimin sonucu değil. Tam tersine olarak ben bu bilimsel bulguların ve ortaya çıkan sonuçların ışığında bu yargıya ulaşmıştım. Beyine gereken önemi vermediğimi, tam tersine aslında süreci hızlandıranın ve değişik insanın önüne çıkan sorunlara çözüm bulanın beyin olduğu ve dolayısıyla beyindeki gelişmelerle bu süreçleri açıklamamız gerektiği yönünde itirazla sık sık karşılaşıyorum. Oysa ki konuyu bu biçimde koymak aslında bir İngiliz atasözünde söylendiği gibi, yani arabayı atların önüne koymak gibi bir şey oluyor. Yani aslında neden sonuç ilişkisi tersine çevrilmiş oluyor. Çünkü beyin aslında vücudun bir yapısı, vücudun bir bölümü. Dolayısıyla vücudun ve genel olarak bir canlı türünün gelişmesi tek tek bireylerle de ilgili değil. Yani bir ardışık kuşaklar boyunca ciddi değişikliklerin kalıcı hale gelebilmesi olarak tanımladığımız türleşme olayında beynin rolü bu sanıldığı kadar önemli değil. Çünkü beyin bireyin bünyesinin bir parçası. Bu konunun daha iyi anlaşılması için çok hızlı ve özet bir biçimde insan beyninin evrimsel sürecine, macerasına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü insan beyninin nasıl geliştiği iyi kavranmadığında ona yüklenmek istenilen rollerin abartılı olduğu tam olarak anlaşılmayacak. Yani şimdi insan beyinlerin ortaya çıkması canlılık tarihi açısından baktığımızda yorumlara göre değişiyor. Yani örneğin ilk beyinlerin ortaya çıkması 500 milyon yıl önceye kadar götürenler de var. 200 milyon yıl öncesine götürenler de var. Bu beyinden ne anladığınıza bağlı oluyor. Merkezi sinir sisteminin en önemli parçası olarak beyni düşünebiliriz. Fakat beyinlerin evrilmesi aslında sinir sisteminin, yani belli sinir toplulukları olarak ganglionların gelişme süreciyle yakından ilgili. Yani en basit canlılarda bile bazı iletim mekanizmalarının, bilgi akışının gerçekleştiriliyor olabilmesi bu sinir ağlarının oluşmasına bağlı. Konuya bu açıdan baktığımızda ilk beyinlerin ortaya çıkması konuyu hangi yönden ele aldığınıza bağlı olarak değişiyor. Fakat burada önemli olan şu, yani milyonlarca yıllık süreçte oluşan beyin bugünkü durumuyla baktığımızda beynimiz katman katman. Yani biliyorsunuz beynimizin, yani merkezi sinir sisteminin en temelinde beyin sapı yer alıyor. Beyin sapı dediğimiz bölge esas olarak bizim en temel hayati faaliyetlerimizi yöneten bölümler oluyor. Yani beyin sapı örneğin işte soluk alıp verme, bir takım hareketleri gerçekleştirme, sindirim, boşaltım, bir takım temel faaliyetler beynin bu bölgesinden gerçekleşiyor. Beyin sapının üstünde daha sonra geçmişte belli bilim insanlarının tercih ettiği şeyle reptilyan, yani sürüngen beyin yer alıyor. Sürüngen beyinde yine bizim vejetatif dediğimiz, yani bünyenin otomatik ve kendiliğinden yapması gereken bir takım hareketlerin yönetildiği bölgeler buralarda. Ki bu vejetatif bölgelerin yapıldığı belli beyin bölgelerinin toplamına limbik beyin deniyor. Böylelikle işte limbik beyinle birlikte ara beyin dediğimiz bölme geçiyoruz. Ara beyinde beynin değişik bölgeleri farklı alanlarda uzmanlaşmaları daha da ileri boyutlara ulaşıyor. En sonunda da üst beyin dediğimiz neokorteksin geliştiği bir bölüm memelilerde gelişmeye başlıyor. Geçmiş videolarda beyinle ilgili birçok başlık ele almıştım. O başlıklarda esas olarak beynin bir canlıdaki ortaya çıkan yeni hareket gereksinmelerine göre beynin yeni bölümlerinin geliştiği ve bölümlerin bu anlamda bir ilerleme kaydettiğinden söz etmiştim. Yani beyin vücuttaki belli yapılar, belli ihtiyaçlar, belli
hareket gereksinmeleri arttıkça beyinde yeni bölümler ortaya çıkıyor ve beyin bu biçimde gelişiyor. Beynin kendisi canlının yaşamına yön verecek bir biçimde ona yeni bir olanaklar, yeni pencereler açmıyor. Tam tersine yeni ihtiyaçlar, yeni hareket gereksinmeleri ortaya çıktığında bunları yönetmek ve sürdürmek için beynin ilgili bölümlerinin geliştiğini görüyoruz. Burada evrim teorisinden, dolayısıyla biyolojinin değişik konularından söz ediyor olmakla birlikte ben bir biyolog olmadığım için beynin gelişmesiyle, beynin evrimleşme süreciyle ilgili ayrıntılı konulara girmem doğru olmaz. Yani bu konuyu merak eden arkadaşlar kuşkusuz açık kaynaklardan son derece değişik malzeme bulacaklardır. Fakat burada esas olan benim anlatmak istediğim ve dikkat çekmek istediğim, beyin gibi son derece gelişmiş karmaşık bir organı basitçe bugünkü haline nasıl geldiğini araştırırken evrimsel sürecin uzun dönemini göz önüne tutmamız gerekiyor. Yani insan beyninin ortaya çıkması yüz milyonlarca yıllık uzun bir evrimsel sürecin sonunda gerçekleşti. Şimdi bu durumlar diğer organlar söz konusu olduğunda da dikkate alınması gereken bir konu. Daha önce de sözünü etmiştim. Örneğin Darwin'in bir yazısında Darwin göz gibi mükemmel bir organın her aşamada adım adım nasıl geliştiği ortaya konulmazsa benim teorim çöker diye bildirmişti. Ve bazı yaratılışçılar örneğin buradan hareketle gözün evrimi konusunu abartarak işte Darwin'in bile bazı gelişmelerin evrim teorisiyle açıklanamayacağını söylediklerini, öne sürdüklerini söylemiştim. Oysa ki günümüz biyoloji bilimi ve değişik bilim alanları gözün evriminin nasıl olduğunu ortaya koymuş durumdalar. Yani internette kısa bir araştırma yaptığınızda Öglena denilen bir tür bitki sayılan tek hücreli bir canlıda gözün ilk nüvesinin ortaya çıktığını, fakat bu nüvenin daha sonra yüz milyonlarca yıllık evrimsel sürecin bir sonunda ki bazı yorumlara göre bu süre milyarlarca yılı buluyor. Ta son 500 milyon yıl önce ancak mercekli gözün ortaya çıktı. Mercekli gözlüğün ortaya çıkmasından sonra yüz milyonlarca yıllık süre içerisinde gözün aşama aşama değişik biçimlerden ve farklı türlerde farklı evrimleşme rotalarından geçerek bugünkü biçimine geldiğini bugün biliyorum. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Tıpkı bir göz gibi gözden çok daha karmaşık ve çok daha çetin sorulara neden olan beynin evrimsel gelişme sürecinin ayrıntıları burada bizi ilgilendirmiyor. Bu konuyla ilgili kuşkusuz biyologlar ve meslekleri bu konuyla ilgili arkadaşların önerileri olabilir. Konularla ilgili sayısız kaynağa ulaşmak hiç de zor değil. Buradaki tartışmamız açısından önemli olan beyindeki gelişmelerin insanın evrimi açısından bir neden değil bir sonuç olduğunu iyice kavramak. Yani insanın bugünkü haline gelmesi, insanın evrimleşmesi açısından büyük beyin hipotezine bağlı olarak beyindeki bir takım gelişmeleri sürekli vurgulayarak bunu öne çıkarmaya çalışmanın altında değişik nedenler yatıyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi evrimin nasıl işlediğini, evrimsel işleyişin ayrıntılarının bilinmemesi gerekiyor. Evrimin işleyiş ilkeleri bilinmediğinde, yani evrimdeki değişik organ yapı ve düzeneklerin hangi ilkelerle nasıl geliştikleri bilinmediğinde bu beyne verilen aşırı önemin tuzağına düşmek mümkün olabiliyor. İkinci ve en önemli sorun ise aslında insanı ve insanın neliğini araştırmaya, tartışmaya yönelik çalışmalar bakımından beyne öncelik verilmesi geçmiş binlerce yıllık felsefi gelenekte yerleşmiş bazı ön yargıların
değişik bir biçimde sürdürülmesinden başka bir şey değil. Daha önce de sık sık vurguladığım gibi insanın ne olduğu, nasıl geliştiği ve nasıl etkide bulunduğu bilinmeyen ruh, akıl, zihin, bilinç gibi bir takım özelliklerle insanı tanımlamak ve bu özellikler sayesinde insanın insan haline geldiğini söylemek aslında geçmişin en büyük yanılgılarından birisiydi. Günümüzde bu yanılgıyı sürdürebilmek eski biçimlerle mümkün olmadığı için yeni bir biçim olarak bu gizemli ve açıklanamayan özellikleri beyne atfederek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor birçok insan. Beyin fetişizmi dediğimiz anlayışın çıkış noktası ve esas kaynaklandığı yer burası oluyor. Oysa ki diğer bütün organlar gibi beyin de canlılığın evrimleşme süreci içerisinde zorunlu olarak gelişmiş ve her adımda nasıl geliştiği açıklanabilen bir organ, bir yapı. Beyin yapılarının geçmiş canlı türlerden insan türünde tamamen farklı olmadığını ve onların gelişerek, dönüşerek bugünkü biçimlerine insanda kavuştuklarını bilmek önem taşıyor. Kısacası insanın neliğini ve insan dilinin kökenini araştırma çabalarımız açısından beyni merkeze alarak konuları açıklamaya çalışmak boşuna bir çaba. İnsanın evrimleşme süreci açısından bizim dikkatimizi çevireceğimiz esas nokta insanın toplumsallaşma süreci ve insanın benzersiz kültürünü nasıl oluşturduğu ve nasıl geliştirdiği, bunun mekanizmalarının neler olduğunu araştırmak olacak. Dilinin kökenini ve bu dilin nasıl evrimleştiğini esas olarak buraya dayanarak açıklamaya çalışacağız. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eleştiren, yorum yapan ve destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.